Herkese merhaba, herkese selamlar. Bir yayınla yine birlikteyiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Rusya'dan bahsedeceğiz. Rusya cephesinde Ukrayna Savaşı'nda bizi de ilgilendiren önemli gelişmeler var. Neler oluyor? Bunları analiz etmeye çalışacağız. Ukrayna Savaşı 1639. gününde 4,5 yıl geçmiş durumda. 5. yılın içerisinde ilerliyoruz. Ruslara savaşın sonuçlarını hissettirmeye çalışan, kendi deyişleriyle savaşı Rusya içlerine taşımaya çalışan Ukrayna sanayi ve enerji tesislerine yönelik uzun menzilli saldırılarını artırdı. Ukrayna cumartesi günü Rusya'nın güneybatısındaki Samara bölgesindeki sanayi altyapısını hedef aldı. Rus yetkililer büyük bir Ukrayna füze saldırısını püskürttüklerini ve şehrin sanayi tesislerinde bazı ufak tefek yerel hasarlar meydana geldiğini açıkladılar. Zelenski ise Samara'da Rus Uzay Ajansı'na bağlı ve roket teknolojisi üzerine çalışan bir tesisi hedef aldıklarını iddia etti. Bu roket teknolojisi çalışan tesis aynı zamanda Rusya'nın Starlink benzeri uydu sistemlerini de geliştiren kuruluş. Samara saldırısında Ukrayna yapımı Flamingo füzelerinin kullanıldığı söyleniyor. Samara, Ukrayna sınırından yaklaşık 900 kilometre uzaklıkta. Ukrayna yıllardır batılı müttefiklerinden uzun menzilli füze istiyordu. Flamingolar bu amaçla yerli imkanlarla üretildi. Cumartesi saldırılarında Ukrayna ayrıca ön cepheden yaklaşık 700 kilometre uzakta bulunan Rusya'nın Savayleyka hava üssünü de vurdu. Cumartesi günü vurulan yerlerden biri de Moskova bölgesindeki Şatura kasabasıydı. Ukrayna drone'u özel bir eve isabet etti ve aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 2 kişi saldırıda yaralandı. Moskova bölgesine yönelik gece düzenlenen İHA saldırısındaysa Ramenskoye'de bir kişi hayatını kaybetti. Podolsk'ta da 3 kişi yaralandı. Saldırıda evler, araçlar ve diğer mülkler zarar gördü. Ukrayna, Rus ticari şirketi Wildberries'e saldırmaya da devam ediyor. Şirketin çok büyük depoları hafta sonu vurulmaya devam edildi. Şirket bu gidişle herhalde iflas edecek. Ukrayna saldırılarının çoğu genelde 200 kilometreden daha kısa. Ama Kiev uzun menzilli saldırıları bu yıl önemli ölçüde artırdı. Ukrayna saldırılarını daha çok İHA'larla, insansız hava araçlarıyla gerçekleştiriyor. Ancak Samara saldırısında olduğu gibi Ukrayna füze üretimini artırarak Flamingolarla toplu füze saldırıları da yapmak istiyor. Füze saldırı dalgaları da oluşturmak istiyor. Çünkü füzeleri durdurmak İHA'lara göre bir tık daha zor. Ayrıca seyir füzeleri daha yüksek ağırlıkta patlayıcı taşıyabiliyorlar. Ukrayna Temmuz ayında Ocak ayına kıyasla 3 kat daha fazla uzun menzilli saldırı gerçekleştirmiş. Rusya'nın içlerine doğru tekrar yapılan saldırılar Rus ordusunu hava savunmasını daha geniş bir alana yaymaya zorluyor. Ancak saldırılar arazide yayıldıkça, genişledikçe yani belli bir bölgeye konsantre olamadıkça Rusya'ya verdiği zararın etkisi azalıyor veya etki dağılmış oluyor. Rusya Savunma Bakanlığı sadece cumartesi günü Rusya'nın 19 farklı bölgesiyle Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde 600 civarında Ukrayna drone'unu düşürdüklerini açıkladı. Bu da saldırıların ne kadar dağınık olduğunu ve ne kadar çok sayıda İHA ile yapıldığını gösteriyor. Ukrayna saldırılarının asıl sorunu ise henüz balistik füzeye sahip olmayışı. Ukrayna İHA'ları ve seyir füzeleri çok uzak mesafelere ulaşabiliyor, bu doğru. Ama taşıyabildikleri patlayıcı miktarı oldukça sınırlı ve bunlar yavaş ilerleyen araçlar. Flamingo füzeleri bile oldukça yavaş ilerliyor balistik füzelerle kıyaslandığında. Bunların hedefe ulaşmaları saatleri bulabiliyor. Bu nedenle vurulmaları çok daha kolay oluyor. Tespit edilmeleri ve imha edilmeleri daha kolay oluyor İHA'ların, seyir füzelerinin.
Ukrayna üretimi Flamingo füzeleri de aynı klasmana giriyor. Ukrayna bir süredir yerli üretim balistik füze geliştirmeye çalışıyor. Eğer bunu başarabilirlerse Moskova gibi, St. Petersburg gibi şehirleri, Rus şehirlerini çok daha sert vurabilecekler, çok daha kolay vurabilecekler. Rusya'nın bu tür balistik füzeleri etkisiz hale getirmesi çok zor. S-400'ler, S-500'ler bu konuda çok maharetli sayılmaz. Edinilen bilgilere göre Ukrayna şirketi Firepoint balistik füze projesini devam ettiren firma ve 2026 sonuna kadar, yani önümüzdeki 4-5 ay içerisinde Kiev bu füzeleri fırlatmayı planlıyor. Seri üretimde son aşamaya gelindiği söyleniyor. Eğer Ukrayna bu yılın sonuna kadar bunu başarabilirse, balistik füzeleri bolca ve gelişmiş şekilde üretebilirse, bu durumda savaş Rusya sokaklarına fena halde taşınır. Çünkü balistik füzeler insansız hava araçlarına veya seyir füzelerine benzemiyor. Çok daha ölümcül ve durdurulması neredeyse imkansıza yakın, eğer çok hızlı şekilde bunları üretebilirseniz. Hipersonik, süpersonik gibi hızlara bunları ulaştırabilirseniz. Gelelim Rusya'nın saldırılarına. Moskova'da boş durmadı ve cumartesi günü Ukrayna'nın güneydoğusundaki bir apartman bloğuna düzenlenen saldırıda 3 aylık bir bebek öldü ve 11 kişi de yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Odessa, İzmail ve Yuzhny limanlarındaki depoları ve altyapıyı hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Rusya ayrıca Kiev'e de yoğun füze ve drone saldırılarında bulundu. Kiev saldırılarında hedef drone üretim merkezleri ve geliştirme araştırma merkezleri. Saldırılarda yaralananlar var. Ayrıca bazı bölgelerde ağır hasar oluştu. Rusya neredeyse her gün Ukrayna şehirlerini füzelerle, dronlarla vuruyor. Bu saldırılar 4,5 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Rusya'nın elinde balistik füze stokları da var. Üstelik bunların bazıları hipersonik, süpersonik füzeler. Bunları ancak Patriot savunma füzeleri karşılayabiliyor. Fakat Ukrayna'nın elinde Patriot füzelerinden de kalmadı. Tabii bunu söylerken tüm balistik füzeleri Patriot sistemi karşılayamıyor. Bazılarını ancak durdurabiliyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri aynı gün, cumartesi günü ülke semalarında 152 Rus drone'u tespit ettiklerini, bunlardan 124'ünü imha ettiklerini açıkladı. Demek ki bir günde en az 28 drone Ukrayna topraklarını serbest şekilde vurmuş. Rusya saldırılarına pazar sabahı da devam etti. Zelenski'nin memleketi olan Kirvi Rig'e düzenlenen füze ve drone saldırılarında en az bir kişi öldü, 7 kişi de yaralandı. Aynı şekilde başkent Kiev'e yapılan saldırılarda büyük yangınlar çıktı. Bir kişi yaralandı. Bu yayını hazırlarken Rus saldırıları sürüyordu. Ayrıca Ukrayna'da Moskova'ya karşı misilleme saldırısı başlatmıştı. Bu nedenle günün bilançosunun ne olacağını şu anda bilemiyoruz. Savaşta sivil kayıplar ise son 3 ayda neredeyse patladı. Bu yılın ilk 7 ayında ölen sivil sayısı 1839 kişiye çıktı. Yaralı sayısı ise 10.638'e çıktı. Muhtemelen bu rakamlar çok daha yüksek. Fakat bizim kullandığımız veriler Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış veriler. Kayıt dışı verileri buna dahil etmiyoruz. Savaşın başından bu yana, yani 4,5 yıldır ölen sivil sayısı ise 16.874, yaralı sayısı 51.000'i aştı. Dediğim gibi savaş sivil hedeflere doğru yöneliyor. Muhtemelen sivil ölümlerinde rakam bu yıl 20.000'i bulabilir, geçebilir. Gelelim savaşta bir diğer boyuta, bizi ilgilendiren kısma, Türkiye kısmına. Moskova dün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya verilmesi düşünülen bir silah paketi konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'den cevap talep etti. İddiaya göre Türkiye, Ukrayna'ya çeyrek milyar doları aşan Amerikan yapımı füze atıcı rampalar ve diğer silahlardan, mühimmatlardan satacak. Paketin 280 milyon doları
aşması bekleniyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya vereceği silahlar arasında 70 adet M39 ordu taktik füze sistemi yani ATACMS füzeleri, 12 adet çoklu füze fırlatıcısı M26 roketleri ve 50 bin adet 203 milimetre top mermisi mühimmatı da var. Paket çerçevesinde Ukrayna'ya verilecek olan paletli M270'ler hem ATACMS füzelerini atabiliyor hem de 227 milimetre roketleri ateşleyebiliyor. Yüksek hacimli ateş görevleri için tasarlanan bu füzeler düşman kuvvetlerini, altyapıyı ve komuta pozisyonlarını alan doygunluğu veya hassas atışlarıyla vurabiliyor. 70 adet M39 ATACMS füzesi yaklaşık 165 kilometre menziliyle ATACMS ailesinin ilk operasyonel varyantlarından. Anlaşma ayrıca yaklaşık 32 kilometre menzilli 2524 adet güdümsüz M26 227 milimetre roketin yanı sıra 2 S-7 Pion ve M110 kendinden tahrikli obüsler için sistemlerde kullanılan 47 bin adet M509A1 203 milimetre mermiyi de içeriyor. Önerilen anlaşmaya göre Türk ordusunun modernizasyonunu finanse etmek için eski savunma ekipmanları elden çıkarılacak, Ukrayna'ya gönderilecek. Bu sayede Ukrayna ise saldırı ve savunma operasyonları için çok ciddi bir ateş gücü kazanmış olacak. Bu satış şu anda Amerikan Kongresi'nin önünde duruyor. Onay için, çünkü Amerikan malı, Amerikan üretimi olduğu için Amerika'nın bu satışı onaylaması gerekiyor. Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova transferin gerçekleşmesi halinde bu silahların çok sayıda ölüme ve hasara yol açacağını ama aynı zamanda Rusya'nın Türkiye ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde de ciddi hasarlar meydana geleceğini söyledi. Zaharova, Ukrayna'ya ölümcül silah teslim edilmesinin karşılıklı güveni zedeleyeceği kesindir dedi. Türkiye ilk defa böyle silahları Ukrayna'ya gönderiyor ve Rusya Türkiye ile ilişkilerinde belki de ilk kez bu kadar ciddi bir uyarı yapıyor Ankara'ya. Hatta bazı uzmanlara göre Moskova Ankara'yla köprüleri atabilir. Gerçekten önemli bir gelişme, kritik bir gelişme. Ukrayna Savaşı'nda ayrı bir gelişmede ise bir Rus dronu Romanya hava sahasına girdi ve drone'u NATO savaş uçakları havada imha etti, düşürdü. Söz konusu drone bu yıl Romanya'da düşürülen 4. drone oldu. Romanya bu dronların hepsinin Rusya'ya ait olduğunu iddia ediyor. NATO ise Moskova'nın kasti olarak ve NATO'nun birlikteliğini test etmek için bu tür girişimlerde bulunduğunu savunuyor. Moskova bu iddiaları reddediyor. Dronların büyük bir kısmının, belki tamamının yolunu şaşırmış Ukrayna dronları olduğu iddiasında Rusya. Analistler ise bu tür ihlallerin savaşı çevreye yayabilecek kıvılcımlar olduğu görüşünde. Cepheye şöyle bir bakacak olur isek, cephede Rusya Savunma Bakanlığı yaz harekatları boyunca Ukrayna'nın Dnipropetrovsk ve Zaporizhzhia bölgelerinde 19 yerleşim yerini ele geçirdiklerini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise bu yıl Rusya'nın elindeki 745 kilometre karelik araziyi geri aldıklarını duyurdu. Rusya bir ilerliyor, bir geriliyor. İşte Ukrayna aynı şekilde. İki ordu da adeta bir sınır hattında çakılı vaziyette kalmış durumdalar, tıkanmış durumdalar. İlerleme hiç yok değil ama salyangoz hızıyla bir ilerleme ve çok sayıda kayıp söz konusu. Ukrayna Savaşı'nda başka bir gelişmede hafta sonu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı bir mektup açıklandı. Kuzey Kore basını bunu duyurdu. Kim Jong-un mektubunda iki ülke arasındaki güçlü bağlardan gurur duyduğunu belirtti. Kuzey Kore lideri Putin'in bilge bir lider olduğunu ve Rusya'nın onun liderliği altında gelişeceğine ve toprak bütünlüğünü savunacağına kesin inancı olduğunu da söyledi. Putin ise Kore'nin Japon sömürge yönetiminden kurtuluşu kutlamalarına gönderdiği mektupta iki ülke arasındaki ilişkilerin daha önce görülmemiş
derecede yüksek bir düzeye ulaştığını, kapsamlı stratejik ortaklık seviyesinde olduğunu söyledi. Kuzey Kore 2024 yılında Rusya'ya destek için Ukrayna Savaşı'na 12 bin asker göndermişti. Moskova, Kursk vilayetini bu sayede kurtardı. Kuzey Kore sayesinde kurtardı. Kuzey Kore ayrıca Rusya'ya gönderdiği milyonlarca top mermisi ve çok sayıda füze ile de Rusya'yı destekliyor. Putin'in Pyongyang'dan yüzlerce yeni füze siparişi verdiği, önümüzdeki aylarda 50 bin Kuzey Kore askerinin de Ukrayna Savaşı'na katılabileceği iddialar arasında. Evet, cumartesi, pazar, hafta sonu Rusya-Ukrayna cephesinde vaziyetler böyleydi. Haberleri sizlere duyurduk. Haberlerin neye işaret ettiğini açıklamaya çalıştık. İlaveten savaşın nereye doğru gittiğini de analiz etmeye gayret ettik. Ümit ederim faydalı olmuştur. Bugünlük bu kadar. Bitirmeden önce şunu da söylemek isterim. Üyelere özel yayınlarımızda ve Patreon yayınlarımızda bu videolarımızın biraz daha detaylı veya farklı boyutlarını anlatmaya çalışıyoruz. Yani orada ilave, takviye, tamamlayıcı bazı bilgileri o videolarımızda vermeye çalışıyoruz. Meraklısına duyuruyoruz. Eğer konuyla çok yakından ilgiliyseniz, daha fazlasını duymak, dinlemek istiyorsanız Patreon yayınlarımıza da bir göz atabilirsiniz. Ve elbette bu kanalın üye kısmından üye de olabilirsiniz. Patreon yayınlarımızla ilgilenenler için Patreon adresinin sonunda bir slash işareti S büyük, L büyük, Sedat Laciner yazarsanız yayınlarımıza oradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.